Ortağı olduğu F-35 projesinden tek taraflı ve hukuksuz olarak S-400 bahanesiyle çıkarılan Türkiye, dikkat çeken bir adım attı. Yaklaşık 1000 parçanın üretimini yaptığı F-35 projesinde ABD'yi köşeye sıkıştıracak anlaşmada imzalar atıldı. Masada projeye geri dönüşten 1,2 milyar dolarlık para iadesine kadar birden fazla seçenek var. Savunmadaki Türkler programı bu hafta F-35 programına yönelik atılan kritik adımın öncesini ve sonrasını gündeme aldı. F-35 projesi, ABD ve yakın müttefiklerinin askeri imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla tasarlanan ve Lockheed Martin firması tarafından üretilen yeni nesil savaş uçağı programı olarak ifade ediliyor. Türkiye ise 1999 yılından bu yana Müşterek Taarruz Uçağı programının önemli bir üyesi olarak biliniyor. Bu kapsamda Türk şirketler F-35 savaş uçağının 900'den fazla parçasını üretiyor. Neredeyse yarısı Türkiye'de üretilen parçaların içinde ise uçak gövdesi ekseni, roket motoru sistemleri, kokpit görüntü sistemleri ve iniş takımları gibi kritik parçalar da yer alıyor. Programın üyesi olan Türkiye'nin satın almayı planladığı F-35 sayısı 100 adet olarak ifade edilirken, ilk teslimat 2018 yılının Haziran ayında ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen törenle gerçekleştirilmişti. Teslimat sonrası Türk pilotlar Arizona'ya gönderilmiş, 2020 yılında ise eğitim faaliyetlerinin başlanması kararlaştırılmıştı. Ancak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alması programın seyrini değiştirdi. Beyaz Saray ve Pentagon, S-400 radarlarının F-35 uçaklarının uçuş bilgilerini elde ederek, bu uçakların güvenliğini zafa uğratabileceklerini bahane ederek, Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığını askıya aldı. Türkiye ise ABD'nin iddiasına karşı Rus sistemlerinin alınmasının hiçbir şekilde batılı savunma sistemlerine zarar vermeyeceğini ve S-400'lerin F-35'lerle entegre bir şekilde kullanılmayacağı mesajını iletti. Türkiye'nin ABD'ye ilettiği S-400 taahhüdüne yönelik mesajı ise karşılık bulmadı. S-400'lerin ilk parçalarının Rusya'dan teslim alınmasının ardından ABD yönetimi, Türkiye'nin programa katılımını azaltacak nitelikte adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye'ye verilmesi kabul edilen fakat F-35 programından çıkarıldığı için Türkiye'ye gönderilmeyen 6 Türk F-35 jetini kullanma, modifiye etme ve operasyonel hale getirme yetkileri de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verildi. ABD'nin F-35 projesine yönelik adımının ardından 14 Aralık 2020'de Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararı da ilişkileri zedeledi. Yaşanan gelişmeler üzerine ABD Başkanı Donald Trump ise adil bir durum değil ifadesini kullanarak Türkiye'nin tezlerine destek verirken ortaya çıkan durumun Obama döneminde yapılan hataların sonucu olduğuna vurgu yapmış, Obama yönetiminin Türkiye'ye Patriot savunma sistemini vermek istememesi sonucunda Ankara'nın başka çaresinin kalmadığını ifade etmişti. Türkiye ise programdan çıkarılması kararının adil olmadığını belirtmiş ve ABD'nin bir NATO müttefiki ile stratejik ilişkilerine zarar vermemesi çağrısında bulunmuştu. Türkiye her ne kadar F-35 programından geçici olarak çıkarılsa da F-35 uçaklarına ilişkin üretime 2022'ye kadar devam edecek. Türkiye sözleşmelerde belirtilen taahhütleri yerine getirmek için 139 parçayı önümüzdeki yıla kadar üretecek. ABD ile F-35 gerilimiyle ilgili yaşanan süreç bu şekildeyken sürpriz adımsa geçtiğimiz günlerde atıldı. Tek taraflı ve hukuksuz olarak F-35 savaş uçağı programından çıkarılan Türkiye, projedeki haklarının korunması amacıyla uluslararası hukuk şirketi Arnold Porter'la anlaşma imzaladı. 750 bin dolarlık anlaşma kapsamında şirket, Türkiye'ye stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti verecek. 1 Şubat'tan itibaren başlayan sözleşme 6 ay boyunca geçerli olacak. Bu süreçte danışmanlık hizmeti veren firma, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk yüklenicilerinin mevcut karmaşık jeopolitik ve ticari faktörleri ele alarak Müşterek Taarruz Uçağı programı içinde kalmaları için bir strateji konusunda tavsiyede bulunacak. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın JSF programında stratejik bir müttefik ve değerli bir ortak olarak devam eden katılımıyla ilgili çıkarlarını ortaya çıkarmak ve anlamak için JSF programı içindeki ABD ticari ortaklarına ve paydaşlarına yönelik bir faaliyet gerçekleştirecek. Programla ilgili ihracat kontrollerini ve ticari yaptırımları sürekli olarak izleyecek ve söz konusu yaptırımları açıklayacak. F-35 projesine ilişkin gelişmeler üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35
F-35 programı için zaten 1,25 milyar doları ödedik. Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunurlarsa meseleyi Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne götürürüz. Şimdiye kadar yaptığımız ödemeleri geri isteriz diye konuşmuştu. Ankara'nın Biden yönetiminden konuya ilişkin beklentisi, Türkiye'yi S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullara odaklanılması ve bunun üzerinden çözüme gidilmesi yönünde. Türkiye S-400'lerin NATO sistemleri bakımından zafiyet yaratacağına dair iddialar karşısında daha önce yaptığı, NATO'nun da katılacağı teknik bir çalışma grubu kurulması teklifinin de değerlendirilmesini istiyor. Öte yandan Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının Pentagon'a uçak başına 9 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 600 milyon dolara mal olacağı da tahmin ediliyor.